Bir son dakika bilgisiyle devam ediyoruz bültene. Az önce haber merkezimize ulaşan bir bilgi, Reuters'ın açıklamasına göre İsmail Haniye öldürüldü. Haniye İran'da suikast sonucu öldürüldü efendim. Bir son dakika bilgisi olarak geliyor ekranlarınıza. Bizler de detaylar geldikçe paylaşmayı sürdürüyor olacağız elbette. Çok sıcak bir bilgi henüz haber merkezimize düştü. Aktarmış olalım. Filistin ve İran medyası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir son dakika bilgisi olarak ekranlarınızda yer alıyor bu bilgi. Filistin ve İran medyası evet, İran Devlet Televizyonu'nun yaptığı açıklamayla Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tahran'da uğradığı bir saldırı sonucunda. Detayları paylaşmayı sürdürüyor olacağız elbette. Çok sıcak bir bilgi. Henüz haber merkezlerine ulaştı. İran medyası Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu Tahran'da öldürüldüğünü duyurdu. Tekrar edelim. Tekrar etmekte fayda var. Bir kez daha İran medyası Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölge sıcak, bölge hareketli, günlerdir aslında uzun süredir konuştuğumuz konular. Orta Doğu'da neler oluyor sorusuna cevap arıyoruz. Bir yandan sıcak bir bölge, hareketli bir bölge ve şu anda da gelen son dakika bilgisiyle sizlerle paylaşıyoruz efendim son durumu. Biliyorsunuz Filistin halkına destek için protesto çağrısı yapmıştı. Çok yeni. Tahran'da bir suikast sonucu hayatını kaybettiği bilgisi var. Birkaç gün önce, çok değil, tüm İslam ve Arap ülkelerini protestoya davet etmişti. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı İsmail Haniye. Gazze halkına ve esirlere karşı saldırılar duruncaya kadar da gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Hamas'ın açıklaması var. İsmail Haniye öldürüldü. Ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. İran Devlet Televizyonu açıkladı. Haniye Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bundan sonrası için yansımaları ne olacak? Neler konuşuyor olacağız? Korumasıyla birlikte öldürüldüğü bilgisi var. Bir yandan da haber merkezimize bilgiler geldikçe bizler de güncellemeye devam ediyoruz elbette. Korumasıyla birlikte Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu duyurdu haberi. Haniye, Hamas lideri Haniye öldürüldü. Uğradığı bir suikast sonucunda İran Devlet Televizyonu duyurdu bu haberi. Açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bir yandan bizler de güncellemeye çalışıyoruz elbette bilgileri. Filistin ve İran medyası
duyurdu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gazze'deki soykırım devam ediyor bir yandan. Bölgede belki de bu yanan ateşi körükleyecek bir gelişmeden bahsediyoruz. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu gelişmeyi İran ve Filistin medyası da son dakika olarak paylaştı. Bölgeye yansımalarını bundan sonraki süreci de konuşmayı sürdürüyor olacağız. Bir yandan da tabii bizler de güncellemeye çalışıyoruz. Haber merkezimize bilgiler geldikçe bir korumasıyla birlikte suikaste uğradığı bilgisi var. Tahran'da korumasıyla birlikte uğradığı bir suikast sonucu İsmail Haniye'nin hayatını kaybettiğini söyleyelim. 62 yaşındaydı İsmail Haniye. 62 yaşında bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası bir protesto günü olan 3 Ağustos'a kadar Filistin halkına destek için sokaklara çıkılmasını istemişti Haniye. Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine seslenmişti. Sürekli eylemler yapılması gerektiğini belirtmişti ve dediğimiz gibi 3 Ağustos'a kadar da Filistin halkına destek için protesto çağrısında bulunmuştu. Çok değil, bundan 2 gün önce. Ne demişti peki? 3 Ağustos'un Filistin'in her yerinde, mülteci kamplarında, Arap ve İslam dünyasında ve tüm dünyanın tüm özgür insanlarından Gazze şeridindeki halkımızı ve işgal hapishanelerindeki tutuklarımızı desteklemek için kararlı bir eylem günü olmasını dört gözle bekliyoruz açıklamasında bulunmuştu. Ve dakikalar önce de İran resmi devlet televizyonundan bir haber ulaştı. Haber merkezlerine İsmail Haniye'nin Tahran'da bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini biliyoruz. Tabii detaylar da gelmeye devam ediyor. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti İsmail Haniye. Gazze'deki son durumu değerlendirmişlerdi İstanbul'da 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. İran Devlet Televizyonu'nun Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırılıyor bu haber. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda Haniye'nin korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Ve olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı bilgisi verildi İran basınında. Konuşmayı sürdüreceğiz. Devrim muhafızları Haniye ve koruması Tahran'da suikaste uğradı açıklamasını yapmışlardı dakikalar önce. Biliyorsunuz İsrail ordusu Haniye'nin ailesini de hedef almışlardı. Oğullarının ve torunlarının ölüm haberini almıştı İsmail Haniye. Oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye'nin içinde olduğu araç Gazze şeridi yakındaki El Şati kampında hedef alınmıştı Nisan ayında. İsrail ordusu da bu saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrulamıştı. Hamas'ın bu saldırı nedeniyle ateşkes müzakerelerinde tutumunun değiştirmeyeceğini de
söylemişti aynı zamanda. Şimdi tabii bölgeden bir yandan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz bir yandan. Tekrar etmekte fayda var. İran Devlet Televizyonu dakikalar önce Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da bir suikaste uğradığı bilgisini paylaştı. Konutunda korumasıyla birlikte hedef alındığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu İran Devlet Televizyonu. Filistinli bir siyaset insanı, Filistin Ulusal Yönetiminin tartışmalı eski başbakan İsmail Haniye aynı zamanda ve 2017 yılından bu yana da Hamas'ın siyasi büro başkanlığını yapıyordu. Dediğimiz gibi Nisan ayında da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Gazze'deki son durum değerlendirilmişti ve yine Nisan ayında Haniye'nin 3 oğlu İsrail saldırısında öldürülmüştü. Üç oğlu ve 4 torunu İsrail tarafından Nisan ayında öldürülmüştü. Saldırıyı İsrail kabullenmişti ve Haniye'nin oğullarının Hamas'ın silahlı kanadında yer aldığını iddia etmişlerdi. 3 Hamas üyesi terörist faaliyetler gerçekleştirmek üzere hareket halindeyken vurulduğu açıklaması gelmişti. İsrail'den Nisan ayında da yaşanmıştı bu olay. Ve bugün dediğimiz gibi dakikalar önce İran resmi devlet televizyonundan bir açıklama geldi. Haniye Tahran'da konutunda bir suikaste uğradı ve korumasıyla birlikte hayatını kaybetti. Çok sıcak bir bilgi. Dünyayı sarsan bir haber aslında bu. Hamas'ın siyasi büro şefi uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıntıları konuşacağız. Ayrıntıları konuşmayı sürdüreceğiz. Nasıl yankı buldu? Çok sıcak bir bilgi. Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz Yunus Paksoy'a bir gideceğiz şimdi. Yunus'tan da elindeki son bilgileri ve şu an çok sıcak bir bilgi ama yansımalarını alalım. Yunus merhaba. Dünyayı sarsan bir haber adeta. Nedir sendeki bilgiler? Kesinlikle Burçak. Daha tabii bugün burada daha gün bitmedi. Saat gece 11.30 Washington DC'de. Ama daha bugün bütün gün İsrail'in Beyrut'ta yaptığı o hava saldırısını konuşmuştuk. Bunun bölgeyi nasıl daha geniş bir savaşa sürükleyebileceğini, nasıl dünya için bir tehdit olduğunu konuşurken daha gün bitmeden ikinci bir şok edici haber, hatta belki de çok daha şok edici bir haberle Evet. dünyanın diğer tarafı Orta Doğu uyanıyor oluyor. Burada da daha gün bitmeden böyle bir haberin geliyor olması gerçekten de İsrail'in bir günde 2 adet bölgeyi bir ateş topuna, ateş çemberine çevirecek davranışıyla gerçekten bölge halkı sarsılmış durumda. Onu söyleyebiliriz. Tabii bunun İran topraklarında gerçekleşiyor olması yine acaba İsrail-İran arasında bir çatışmaya dönüşebilir mi? Ondan bahsediyorduk. Hatta akşam programımızda şundan bahsediyorduk. Yani İsrail teker teker bu hedefindeki kişileri öldürmeye çalışıyor, hedef alıyor. Şimdi Nisan ayında, ilk önce 1 Nisan'da İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurmuştu ve orada generalini öldürmüştü. Ve hemen sonrasında biz İran'ın verdiği cevapla birlikte acaba yine bir bölgesel savaşa doğru mu ilerliyoruz diye konuşmuştuk. Ancak daha sonra karşılıklı misillemelerle birlikte bu bir şekilde sona erdirilmişti. Şimdi bugün Beyrut'un bombalanması, Lübnan'ın başkentine
saldırma cüreti göstermesi İsrail'in ve hemen sonrasında bu sefer de İran topraklarında İsmail Haniye'yi suikast sonucu öldürmesi, bunların hepsi tabii küçümsenmeyecek derecede, hatta tüm dünya Evet. halklarını endişeye sevk etmesi gerekecek şekilde büyük olaylar. Şimdi bu zamana kadar tabii daha çok yeni, yani 10 dakika oldu olmadı ilk bilgiler geleli. Şöyle söyleniyor örneğin CNN'de, Amerikan medyasında nasıl görüldü diye söylemek gerekirse. Hamas'ın bir açıklama yayımladığı ve bu açıklamada Haniye'nin ve yanındaki güvenliğinin bir Siyonist baskında, tırnak içinde Siyonist baskında Tahran'da kaldığı yere yapıldığı söyleniyor. Tabi bu noktada bu Siyonist baskın bir roket mi, bir silahlı saldırı mı, bir yani hava saldırısı mı, bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Yani bu bir SİHA'yla mı yapıldı, yoksa bir kişi bir suikastçı silahıyla mı bu binaya gelip, kaldığı binaya gelip, kaldığı evine gelip kendisini öldürdü ve yanındaki güvenliğini öldürdü? Bunların hiçbiri şu an için kesin değil. Ancak İsrail'in yaptığı tabii ki de ilk şüpheli, en büyük şüpheli İsrail bu noktada. Ve İran'ın, neden İran'da diye söyleyecek olursak İsmail Haniye, normalde yeni İran Cumhurbaşkanı'nın törenine katılmıştı. Yemin töreni için o Görevi de noktadaydı değil mi evet, Yunus? yemin töreni için o noktadaydı ve bu tabii şunu söylemek lazım Burçak. İran için oldukça tabii utanç verici de bir durum haline gelmiş oldu bir noktada. Çünkü kendilerini ağırlarken, İsmail Haniye'yi ağırlarken güvenliğinden de bu noktada Sorumluyken. onlar sorumluyken İsrail'in böyle bir saldırıyı gerçekleştirebiliyor olması İsrail için bir zafer olarak büyük ihtimal bu noktada adlandırılacak. İsrail bunu tabii üstlenecek mi bilmiyoruz ama örneğin Beyrut'taki saldırıyı hemen üstlenmişlerdi. IDF, yani İsrail ordusu hemen internet üzerinden bu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini söylemiş. Yaklaşık 4-5 saat sonra da bu Şükrü'nün öldüğünü duyurmuşlardı. Hizbullah'ın 2 numaralı ismi demişlerdi. En üst düzey komutanlarından biri demişlerdi. Burada hala İsrail'den biz şu ana kadar bir üzerine alma gibi bir şey görmedik. Hamas'ın doğruladığını biliyoruz. Hamas'ın bunu teyit ettiğini biliyoruz. Ve tekrar belki yeni bize katılan izleyicilerimiz varsa şunu da söyleyelim. Bir Siyonist baskında öldürüldüğünü söylüyor Hamas. Ancak bu Siyonist baskının ne türlü olduğu, nasıl gerçekleştirildiği konusunda bir ayrıntıya yer verilmemiş durumda. İlk olarak bunu duyuran da İran medyası oldu. Bazı söylentilere göre yerel saatle saat 2 civarı olduğu söyleniyor ki şu an Tahran'da saatin 07.01 olduğunu söylersek yani bir 4-5 saat önce olduğuna yönelik iddialar var ama tabii bunlar da teyide muhtaç. İran medyasının bunu ilk olarak duyurmasından da tabii bunun direkt olarak İran güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve belli bir süre haberin servis edilmesinin bekletildiğini de görüyoruz. Mutlaka tabii orada artık günün ilk ışıklarıyla birlikte daha fazla bilgiye de sahip olabilme fırsatımız olacak ama şu an için Evet eldeki Yunus, veriler oradaki bu yönde. medyadaki yansımalarını da kontrol ediyorsun bir yandan sürekli. Nasıl yansımaları var şimdilik? Çok yeni, çok sıcak ama. Açıkçası burada Hamas ve İran medyasına atıfta bulunarak Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü bilgisi var. Özellikle CNN'in bahsettiği bir cümle de burada, o da önemli. İsrail ordusuna yorum için ulaştıklarını ancak henüz İsrail ordusundan bir yorum alamadıklarını söylüyorlar. Mesela burada Associated Press'in nasıl gördüğüne bakarsak da aynı şekilde İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürüldüğünü söylüyor diyorlar. Yine şöyle, İran'ın devlet televizyonundaki yorumcuların da hemen bu saldırının sıcağı sıcağına yaptığı yorumlarda
İsrail'i bu saldırı için suçladıklarını söylüyorlar. Tabii İsrail şu ana kadar daha çok yeni olmasına rağmen kendi bir sorumluluk almış değil. Ancak bunun Mossad istihbarat ajansı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ve Mossad'ın da burada genelde, yani genel anlamda sorumluluk üstlenmediği de bildiriliyor. Associated Press, AP tarafından. Tabii Beyaz Saray'dan bir bilgi gelecek mi? O da şu an baktığım bir detay, ama bahsettiğim gibi tabii burada saat gece 23.33 olduğu için Beyaz Saray'dan bir yorum gelecek mi? O konuda da en azından şu an için emin değiliz Burçak. Peki Yunus, ayrılmayalım.